Ben Doktor Sebla Gökçe. Çocuk ve ergenlerle çalışıyorum. 2011'den beri uzmanlık yapıyorum. Marmara Üniversitesi'nden çocuk ergen psikiyatrisi alanında uzmanlığımı aldım. Sonrasında Erenköy Sinir Hastalıkların Hastanesi'nde 5 yıl çalıştım. Sonra oradan beri Maltepe Üniversitesi'nde ve kendi ofisimde çocuk ergen 0-18 yaş çocuklar, ergenler ve ailelerle çalışıyorum. Şimdi çok çeşitli problemlerle geliyorlar doğumdan itibaren. Hatta bazen doğum öncesi danışmanlık için bile gelen çok duyarlı aileler var. 0-1 yaştan 18 yaşa kadar çeşitli hastalıklar, en sık gördüğümüz hastalıklar neler? Gelişimsel problemleri oluyor çocukların bebeklikten itibaren. Otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, gelişim geriliği, konuşma bozuklukları, kaygı bozuklukları, ergenlik dönemi depresyon, yine dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, ergenlik döneminde sosyal anksiyete bozukluğu olabiliyor, davranış problemleri olabiliyor, aile içi çatışmalar, yine ilişki problemleri, akran ilişkilerinde problemler, okulla çocukların ilişkilerinde problemler, çocukların akademik hayatında bir takım aksaklıklar, madde kullanım problemleri olabiliyor, benlik algısında, saygısında problemler olabiliyor. Yani çok çeşitli durumlarla çalışıyoruz. Şimdi çocukluk döneminde, bebeklik ve erken çocukluk döneminde ailelerin fark ettiği bir takım problemler, gelişimde aksaklıklar olabiliyor. İşte çocuk konuşmayabiliyor, aile bakıyor, kendi çocuğu konuşmuyor ama diğer çocuklar, yaşıtları, akranları şakır şakır konuşuyor oluyor. Yani benim çocuğumda bir problem mi var ya da o çocuklar bunu yapabiliyor, benim çocuğum yapamıyor. Ya da işte ailenin büyüttüğü başka çocuklar oluyor. Kardeşler, abiler, ablalar oluyor. Onlardan farklı görebiliyorlar. Kreşler, öğretmenler bilinçli bir şekilde yönlendirebiliyorlar. Bu çocukta bir farklılıklar var, gelişimsel bir problem var, akran ilişkilerinde problem var, takıntıları var vesaire, bir uzmana danışın lütfen deniyor. Diğer hekim arkadaşlarımız, çocuk doktorları yine fark edip bir takım aksaklıklar, ruhsal gelişimde fark edip yönlendirebiliyorlar. Ergenlik döneminde çocuklar kendileri de gelmek istiyorlar bazen, bilinçli olanlar. Son dönemde daha artmış bir şekilde yine aile içi çatışmalarla yönlendirebiliyorlar. Şimdi sınavlar Türkiye'de bizim yaşadığımız toplumda özellikle tam da ergenlik dönemine denk geliyor. Özellikle liseye geçiş sınavı çok riskli bir dönemde yapılan bir sınav. Bu çok etkileyebiliyor. Çocuklar hayatlarında çok büyük bir kırılma yaşayabiliyorlar bu sınavlarla alakalı. Çünkü çocukların gelişim dönemleri birbirinden farklı. Bazısı ergenliğin en zor döneminde bu sınava denk geliyor ve düşünün ki hayatının çok önemli aile tarafından, okul tarafından bu çok önemli, çok çalışman lazım, iyi bir okula girmen lazım dediği noktada çocuk aslında hayatı yeni tanıyor oluyor, kendini yeni tanıyor oluyor, duygularını, düşüncelerini fark ediyor ve bunlarla çocuk uğraşırken bir yandan oturup yoğun bir şekilde ders çalışması gerekiyor, kendini geleceğe hazırlaması gerekiyor. Sınav sonrası bir hayal kırıklığı yaşarsa ki çok da yaşanabiliyor. Bu sınav çokça zor bir sınav, liseye geçiş sınavı. Yani başarılı olarak tanımladığımız çocukların almaları, tanımlanan diyeyim okullar tarafından iyi okul sayılan okullara yerleşmeleri için çok yüksek puanlar almaları gerekiyor ve bu zor bir sınav gerçekten. Yarış çok büyük çünkü çok fazla kişi bu sınava giriyor. Çocukların içinden seçim yapmak için çok ağır bir şekilde çocukları hazırlayıp sorular soruyorlar. Büyük kısmı da burada bir hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Hani benim geleceğim bitti, artık bundan sonrası yok, ne yapacağım noktasında hayal kırıklığı yaşayabiliyor maalesef çocuklarımız. Ve hani aileler de bu yarışın içine giriyor. Çok farkında olmadan çok büyük önem atfediyor oluyorlar bu sınavlara. Belki haklı, belki biraz haksız çünkü hani toplumumuzda gerçekten eğitim çok önemli. Sanki iyi eğitim almazlarsa gelecekleri çok etkilenecek, bundan hayal ettikleri geleceği yaşayamayacaklar gibi algılanıyor. Bu algı çocuklara tabii ki yansıyor hem aileler tarafından hem okullar tarafından. Tabii ki okulların kendi içerisinde bir yarışı var. Biz şu kadar çocuk şuraya yerleştirdik, bu kadar çocuk buraya yerleştirdik gibi. Burada yine çocuklara çok yükleniliyor. Bu kadar bu baskının altında çocuk bir yandan ergenliğini yaşıyor. Bir yandan da çok yoğun duygular içerisinde hapsolmuş bir şekilde bir sonrasında depresyon, kaygı bozukluğu bütün hayatına yansıyacak bir kırılma, ego kırılması dediğimiz ve sonrasında hayatını etkileyecek problemler çok sık görebiliyoruz. Şu çok güzel bir soru. Hangi çocuklar yaşıyor bu problem? Hepsi büyük kırılmalar yaşamıyor. Bazen aileler bunu çok güzel yönetiyor ve çocukların kendi içerisinde bireyselleşen bir ruhsal dayanıklılığı var aslında. Strese yönetme, duygu yönetme becerisi, taşıma kapasitesi, yani olumsuz duyguyla kalabilme
becerisi ve bunu yönetebilme becerisi bu kişiden kişiye değişiyor ve ergenlik döneminde gelişimsel olarak da değişiyor. İşte burada haksızlıklar oluyor gerçekten. Bir takım çocuk bunu gerçekten yaşı göre daha matürasyonu tamamlamış ve öğrenmiş olabiliyor. Bazı çocuk da daha bunu matüre olamamış bir şekilde bu döneme giriyor ve bu sınava giriyor. Burada büyük bir haksızlık var. Bilişsel olarak da tabii ki bir matürasyon tamamlanması meselesi var. Sorularda da yoğun yorum yapma, yoğun bir bilişsel zorlanma da oluyor. Dikkat problemleri olabiliyor çocukların çoğunlukla. Bunlarda hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar. Yani dikkat problemi olan çocuk bu yoğun dikkat gerektiren sınavlarda yine farklı sonuçlar çıkarabiliyor. Kaygıyı yönetemeyen çocuklar var. Tabii ki bütün bir yıl çalışma ve sonrasında 3 saatlik bir sınavda bu kaygıyı yönetemeyen çocuklar yine hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Denemelerde çok yüksek sonuçlar alıp sınavda yapamıyor olabiliyorlar. Bir sürü durum var ama ailenin bu durumu nasıl yönettiği, ailenin gerçekten şunu yaşayan aileler var, gelen ailelerden. Hani biz çocuğumuzun mutluluğunu önemsiyoruz, sınav aslında önemli değil diyor ama aslında böyle hissetmiyor. Böyle hissetmediğinde çocuk bunu almıyor. Çocuklar akıllı, çocuklar ebeveynlerin ne hissettiğini gerçekten anlıyorlar ve ne derlerse desin o çocuğa öyle geçmiyor. Böyle geçmediğinde hem buradaki çatışma çocuğa daha yük olabiliyor. Hem ebeveyn başka bir şey söylüyor ama hissettiği farklı. O yüzden gerçekten ebeveynin kendi hissine, kendi bu sınava atfettiği yatırım ne? Sınav sonucunda seçenekleri ne? Bunları çalışmak gerekiyor bazen ailelerle. Sınavı gerçekten bu süreci daha iyi yönetebilmeleri için çocukları tanımaları önemli. Bir kere bazen de çocukları tanımadan çocuklardan büyük beklentilerimiz olabiliyor ama çocuğun kapasitesi buna yetmeyebilir. Şimdi bu sınavların ölçtüğü bir şey var ama çocuğun belli bir kapasitesi var. Herkes matematikte çok iyi olmayabilir ama mesela liseye geçiş sınavı yoğun matematik becerisi gerektiriyor. Ya da çocuk muhakeme yeteneği, yorum yapma, kavraması çok iyi olmayabilir. Sayısal alanda daha iyi olabilir ama aynı zamanda çok iyi kavrama, yorum yapma, sözel yeteneğinde çok iyi olması gerekiyor. Yani çocukların kendi içinde farklılıkları var ya da sanatsal kabiliyetleri daha yoğun olan, o alanda kendini gerçekleştirecek ama oturup test çözmesi beklenen, bu tip sorulara iyi yanıtlar vermesi beklenen çocuklar var. Çocuğu da burada tanımak çok önemli. Biz geldiklerinde kliniğe çocuğu tanımak ve onun üzerinden bu süreci yönetme aşamasına geçmek üzere çalışıyoruz. Aileyi tanımak, çocuğu tanımak, tanırsak yönetebiliriz. Ben kendimi tanırsam, duygumu, düşüncemi, ben ne yapabileceğimi kendim bilirsem bunu daha iyi yönetebilirim. Ona göre bir amaç belirlerim. Bu amaç doğrultusunda yapabileceklerimi belirlerim. Dağılmadan enerjimi doğru kullanarak amaca doğru gitmeye çalışırım. Tabii bunların hepsi bir yönetim becerisi. Bu yönde biz ailelere yardım etmeye çalışıyoruz. Şimdi ailenin burada kendine bakmasını tavsiye ederim. Kendisi bu sınav mesela böyle bir sürece girecek ve nasıl hissediyor? Aile başından çok kaygılı olabilir ve çocuğum benim iyi bir okulu kazanamazsa ben mahvolurum. Biz mahvoluruz işte çok yoğun başarısızlık atfediyorsa buradaki sonuca mutlaka destek almalarını öneririm. Onlar yönetemeyecek demektir o zaman bu süreci. Çocuğa baskı yaptığını fark ettiği noktada aileler de tabii ki bilinçli ve akıllı. Kendilerinin bazen farkında olmadan baskı yapıyor oluyorlar. Bazen de bunu fark edip ya ben ne yapıyorum, çok mu önemsiyorum bu durumu, çocuğu strese sokuyorum noktasında geri adım atıyorlar. Geri adım attıklarında sonrasında biz çok mu gevşedik, eyvah ne yapıyoruz, çok mu boş bıraktık noktasında tekrar baskıya başlıyorlar. Bu dengesizlik de aslında burada çok yoğun problemlere sebep olabiliyor. Bunları fark ettikleri noktada ben bu süreci yönetemeyebilirim, çocuğum bunu başaramayabilir, başaramazsa bu ne kadar önemli, çocuk bundan ne kadar etkilenir, çocuktan beklenti ne, bu beklentiyi karşılayabilir mi noktasında bir bocalamaları, kaygıları varsa ben mutlaka bir destek almalarını öneririm. Bazen insanlar, ebeveynler fark etmiyor ama anne babalarda depresyonu biz çok sık görüyoruz, tedavi edilmeyen ve kronikleşen. Bu depresyonun içerisinde çocukların mutlu olmasını, neşeli olmalarını, geleceğe karşı umutlu bakmalarını istiyor ebeveynler ama kendilerine bakmadıkları için biz bazen görüyor oluyoruz ve onları yönlendiriyor oluyoruz. O yüzden hani bu süreçte aileyle de mutlaka çalışmak gerekiyor. Evet, koşullar iyi olmayabilir ama çalışmaya devam edeceğiz.